Bir düşün. Güneşin ışığı zaten her gün dünyaya ulaşıyor. Ama bu sefer ışığı değil, elektriğin kendisini uzaydan indiriyoruz. Evet, ilk kez bir uydu elektriği mikrodalgaya çevirip dünyaya gönderdi. Bilim kurgu değil, gerçekleşmiş bir deney. Artık enerji kabloya değil, frekansa bağlı. Ve bu insanlık tarihinin enerji sayfasını yeniden yazıyor. Merhaba, ben Hüseyin Kızıloğlu. Burası Hızlı Şarj. Bugün yıllardır sadece fikir aşamasında kalan ama artık mühendislik masasında somut çözümlerle konuşulan bir devrimi net ve anlaşılır biçimde açıyoruz. Uzayda kurulan güneş santralleri. Nasıl çalıştığını, neden onlarca yıl teorik denip geçildiğini ama artık gerçek çizgisine geldiğini adım adım göreceğiz. Videonun sonunda sizden ricam, eğer bu anlatım size gerçekten yeni bir bakış kattıysa beğenin, yorum yapın, abone olun ve bildirimleri açın. Çünkü burada hızlı şarjda gelecek tahmin edilmez, hesaplanır. Şimdi en sade haliyle başlayalım. Uzay tabanlı güneş enerjisi, yani kısaca SPSP. Mantığı düşündüğünüzden basit ama sonuçları devasa. Dünya atmosferi güneş ışığının bir kısmını emer. Bulutlar, toz, hava akımları enerjinin bir bölümünü yutar. Yörüngede ise bu kayıplar yok. Bu sistemi kablosuz şarjın dünya ölçeğinde çalışan versiyonu gibi düşünün. Ama telefonu değil, şehirleri şarj ediyor. Şimdi aklınızdaki soruyu duyar gibiyim. Bu gerçekten çalıştı mı? Evet, çalıştı. 2023'te Caltech ekibi SSPD-1 adlı deneme uydusuyla uzayda kablosuz güç iletimini gösterdi. İlk kez bir uydu topladığı enerjiyi yörüngeden dünyaya ölçülebilir biçimde gönderdi. Deney 2024'te tamamlandı ve ekip şu açıklamayı yaptı. Temel prensip artık kanıtlandı. Küçük ölçekliydi. Elbette aksaklıklar yaşandı ama önemli olan şu: artık olur mu diye sormuyoruz. Nasıl büyütürüz aşamasındayız. Peki sırada kim var? Artık bayrak Japonya'da. 2025-2026 yılı bu teknoloji için ilk gerçek dönüm noktası olacak. JAXA ve Japon mühendislik ekibi uzaydan dünyaya kablosuz enerji aktarımı yapacak küçük ölçekli bir santralin testine hazırlanıyor. 2024'te Uluslararası Uzay Enerji Konferansı'nda bu planı açıkladılar ve adım adım bir yol haritası paylaştılar. Bu yalnızca bir deneme değil, yıllardır teoride kalan fikrin pratiğe dönüşünün başlangıcı. Aynı kulvarda İngiltere'de Space Energy Initiative adlı programla 2035 yılına kadar ilk gösterici santrali hedefliyor. Çin ise şimdiden yer testleri ve yörünge deneyleriyle güç ışını teknolojisini pratiğe taşıyor. Yani tablo net. Fikir artık laboratuvardan çıktı. Resmen ülkelerin enerji stratejilerine girdi. Artık mühendisliğin derinliklerine inelim. Çünkü bu sistem 4 temel katmandan oluşuyor. Biri bile eksik olursa çalışmaz. 1. Enerjiyi toplamak. 2. Elektriği mikrodalga ışınına dönüştürmek. 3. Işını atmosferin içinden kayıpsız bir şekilde geçişe hazırlamak. 4. Yeryüzünde bu enerjiyi tekrar elektriğe çevirip şebekeye aktarmak. Şimdi burada bir saniye duralım. Bu kulağa basit geliyor ama aslında mühendisliğin Everest'i. İlk katman paneller. Yörüngede işler dünyadaki gibi değil. Sıcaklık bir anda -150 dereceden +120'ye çıkabiliyor. Radyasyon yüksek, mikrometeorit çarpmaları olası. Bu yüzden panellerin spesifik gücü, yani birim ağırlık başına üretebildiği watt çok kritik. Çünkü uzaya 1 kilogram malzeme göndermek hala pahalı. Yüzlerce hatta binlerce dolar. Bu yüzden paneller hem hafif hem kendi kendine açılıp katlanabilir yapıda olmalı. Caltech'in SSPD-1 uydusundaki esnek dizilim bu konuda ilk ciddi testi. Sonuçlar umut vericiydi. Fikir sadece teoride kalmadı, uzayda dayanabildi. İkinci katman dönüştürücü. Toplanan elektriği mikrodalgaya çevirmek için yüksek verimli güç yükselticileri ve faz dizili antenler gerekiyor. Peki neden faz dizili? Çünkü hedefi elektronik olarak, yani ışının fazını kaydırarak takip etmek istiyorsun. Böylece dev bir anteni fiziksel olarak döndürmeden ışını istediğin yöne bükebiliyorsun. Bu teknoloji radar sistemlerinde yıllardır kullanılıyor. Burada da aynı mantık devrede. Üçüncü katman ışının yolculuğu. Atmosfer ışık için bir sınav alanı. Su buharı, yağmur, sis hepsi enerjiyi biraz zayıflatır. Ancak mikrodalga doğru seçilirse kayıp makul kalır.
Lazer ise daha keskin ama daha riskli. Alıcı küçülür, atmosferik saçılma artar, göz güvenliği sorun olur. Mikrodalgada asıl dert huzme genişliği. Yani yörüngeden gönderilen demetin yerde ne kadar büyük bir alana yayılacağı. Faz dizili antenle dalga cephesini kontrol ederek bu huzmeyi kilometrelerce ötede bile odaklı tutabiliyorsun. Çin ve ABD laboratuvarlarında 2.45 GHz taşıyıcı ile yapılan testlerde onlarca metre mesafeye kadar verimli, güvenli enerji aktarımı gösterildi. Dördüncü katman rektenna, yani anten halısı. Mikrodalga dalgaları bu halıya çarpıyor, yüzeyin altındaki diyotlar dalgayı doğrultup DC elektriğe çeviriyor. Laboratuvarlarda verim %80'e kadar çıkıyor. Alan büyüdükçe kablolama ve dönüşüm kayıpları artıyor ama hala etkileyici. Rektenna kilometrelerce geniş olabilir ama güç yoğunluğu düşük tutulur. Çünkü amaç yakmak değil, beslemek. Şimdi en çok sorulan kısma gelelim. Bu ışın insanlara zarar verir mi? Hayır, çünkü sistemin doğası gereği güç yoğunluğu sınırlı. Mikrodalga demeti bir fırın gibi odaklanmaz. Geniş bir alan boyunca dağılır. Üstelik faz dizili sistemler ışın gözetimi denen bir güvenlik kalkanına sahiptir. Yani demet saparsa sistem kendini otomatik kapatır. Hava alanlarına zarar, pilotu kör etme, telefonları yakma gibi şehir efsaneleri aslında lazerle mikrodalgayı karıştırmaktan doğuyor. Mikrodalga sistemlerde kullanılan frekanslar ve alan güçleri ICNIRP ve IEEE standartlarının çizdiği güvenlik sınırlarının çok altında kalır. Kısacası sistem mühendisliğin izin verdiği sınırların içinde tamamen kontrol altında çalışır. Peki ya ekonomi? Evet, yıllarca bu fikir fırlatma maliyetine takılıp kaldı. Haklıydı da, çünkü uzaya 1 kilogram yük göndermek neredeyse bir otomobil parasıydı. Fakat son birkaç yılda tablo kökten değişti. Yeniden kullanılabilir roketler sayesinde kilogram başına maliyet geçmişin 1/10'ine kadar geriledi. Aynı anda güneş paneli üretimi, güç elektroniği ve yüksek frekans bileşenlerinde maliyetler dramatik biçimde düştü. Bu iki eğri, fırlatma ve üretim, nihayet kesişti. İşte bu yüzden bu konu ilk defa fiziksel olarak mümkünden ekonomik olarak mantıklı çizgisine geçti. Şimdi gelin en kritik sorunun fişini çekelim. Verim nerede kayboluyor? Enerjiyi bir zincir gibi düşün. Her halka kendi payını alır. Güneş paneli ışığın yaklaşık 1/3'ünü elektriğe çevirir. O elektrik mikrodalgaya dönüştürülürken %30'luk bir kısım daha gider. Atmosfer geçişinde küçük ama kaçınılmaz bir kayıp olur. Yerdeki rektenna, yani anten halısı dalgayı doğru akıma çevirirken bir miktar daha düşer. Tüm bu halkalar birleştiğinde toplam verim yaklaşık %14 civarında. Kulağa düşük gelebilir. Ancak asıl fark burada. Bu sistem hiç uyumaz. Yeryüzündeki güneş panelleri gece olduğunda sıfıra iner. SPSP ise 24 saat çalışır. Yani mesele anlık verim değil, yıl boyu kesintisiz teslimattır. Ve bu yarışta uzay tabanlı sistemin rakibi yoktur. Bu kesintisiz enerji zincirinde bir detay daha var. Frekans. Neden hep 2.45 ya da 5.8 GHz konuşuluyor? Hiç düşündünüz mü? Çünkü atmosfer bu aralıkta adeta saydam. Su buharı, bulut ya da yağmur. Bu bantlarda mikrodalga dalgalarını neredeyse hiç yutamıyor. Yani enerji gökyüzünden neredeyse engelsiz bir koridor buluyor kendine. Üstelik bu frekanslar yeni değil. Radar ve haberleşme sistemlerinde onlarca yıldır test edilip olgunlaşmış durumda olduğunu biraz önce söylemiştim. Kısacası riskli bir deneme değil, kanıtlanmış bir mühendislik tercihi. Lazer aktarımı elbette daha keskin hedefleme sunuyor ama atmosferin en küçük oynaklığı bile huzmeyi dağıtabiliyor. Ayrıca göz güvenliği sınırlarının çok dar olduğunu söylemiştim. Milimetrik hata bile riskli. İşte bu yüzden dünyanın tüm ekipleri ilk aşamada mikrodalga aktarımını seçiyor. Çünkü bu frekanslar hem güvenli hem de bugünün teknolojisiyle şimdiden kullanılabilir. Yörüngede devasa santraller çarpışmaz mı? Enkaz yaratmaz mı? Elbette bu soru yerinde. Uzayda her gram önemliyken her çarpışma bir zincir tepkimesi olabilir. Ama mühendisliğin cevabı hazır. Modülerlik. Artık gökyüzüne dev tek parça istasyonlar gönderilmiyor. Yüzlerce küçük modül robotik kollarla yörüngede bir araya geliyor. Her modül bağımsız çalışıyor. Biri arıza yaparsa ayrılıp yenisi takılıyor.
Tıpkı bir uzayda çalışan Lego sistemi gibi. Üstelik bu istasyonlar yörüngesel tutunma denen mikro itki sistemleriyle konumlarını santimetre hassasiyetinde koruyor. Yani çarpışma riski sıfır değil ama kontrol edilebilir. Uydu endüstrisi bu disiplini onlarca yıldır uyguluyor. SPSP'nin farkı yalnızca ölçek. Aynı prensip sadece çok daha büyük boyutta. 2025-2026 arası ise yepyeni bir eşik geliyor. Bu kez uzaydan dünyaya çok daha güçlü bir enerji ışını inecek. JAXA'nın planı bu yüzden kritik. Çünkü artık simülasyon değil, gerçek saha denemesi konuşuluyor. Peki bu sistemin maliyeti? Kesin bir rakam vermek bugün hala zor ama yön çok net. Fırlatma fiyatları her yıl düşüyor. Panel, anten ve güç elektroniği üretiminde maliyetler neredeyse logaritmik şekilde azalıyor. Bu değişim enerji sektöründe kullanılan Levelized Cost of Energy yani birim enerji başına toplam ömür maliyeti hesaplarında SPSP lehine fark yaratıyor. Çünkü SPSP'nin gizli kozu yük faktörü. Yeryüzündeki sistemler yılda %20, %30 kapasiteyle çalışırken SPSP %90'ın üstüne çıkabiliyor. İngiltere'nin 2035 hedefinin arkasındaki matematik tam olarak bu. Peki Türkiye? Bu hikayede yalnızca enerji alıcısı değil, üretici tarafında da fırsat var. Rekten'in altyapısı, güç dönüştürücü modüller, faz dizili antenler ve RF elektroniği bileşenleri. Bunların hepsi Türkiye'nin sanayi kabiliyetine doğrudan dokunan alanlar. Yani sadece enerjiyi almak değil, o enerjiyi mümkün kılan sistemleri tasarlamak ve üretmek asıl kazanç olacak. SPSP'ye sahip olan değil, SPSP'yi inşa eden kazanacak. Ve Türkiye'nin savunma elektroniği, radar teknolojileri ve uzay mühendisliği birikimi bu dönüşümde ciddi bir avantaja dönüşebilir. Peki gerçek etki nerede başlar? Bu teknoloji ilk etapta dev şehirleri değil, enerji dengesinin en kırılgan olduğu yerleri hedefler. Yük takviyesi isteyen hatları, ada şebekelerini, veri merkezlerini ve elektrikli ulaşım koridorlarını. Çünkü SPSP'nin gücü sürekliliktedir. Güneş ve rüzgar kesildiğinde o hala üretir. Özellikle pahalı saatlerde yani talebin en yüksek olduğu anlarda sistemi ayakta tutar. 2025'te Japonya ilk kez sahadaki kablosuz güç aktarımı protokolünü deneyecek. İngiltere 2030'ların ortasında kendi göstericisini yörüngeye göndermeye hazırlanıyor. Çin ise LEO testlerinden GEO ölçeğine geçmeye çok yakın. Tüm tabloyu özetleyen denklem şu: maliyet, ağırlık, verim üçgeninde kimin daha akıllı tasarım yaptığı kazanacak. Roket ekonomisi her yıl daha ucuzladıkça bu fark derinleşiyor. Peki az konuşulan mühendislik düğümleri neler? Birincisi termal yönetim. Yörüngede ısıyı atmak için geniş radyatör yüzeyleri gerekiyor. Çünkü RF yükselticiler ciddi ısı üretir. İkincisi faz stabilitesi. Binlerce RF elemanının fazını sıcaklık ve yaşlanmadan, etkilenmeden sabit tutmak zordur. Ama 5G ve aktif radar teknolojileri bu disiplini zaten öğretti. Üçüncüsü modül, robot montaj. Artık yörüngede dev parçalar değil, küçük modüller bir araya getirilerek fabrika hattı gibi monte edilen sistemler kuruluyor demiştim. Dördüncüsü Rektenna, şebeke zinciri. Burada DC'nin AC'ye senkron biçimde çevrilmesi, harmoniklerin bastırılması ve reaktif güç yönetimi gerekir. Yani rüzgar ve güneşte çözdüğümüz problemler sadece bu kez kaynağı uzaydan gelen bir enerjiyle yeniden ele alınır. Şimdi somutlaştıralım. 2 gigawattlık bir SPSP düşün. Jeosenkron yörüngede 2.45 GHz taşıyıcıyla çalışan dev bir sistem. Yerde 6-8 kilometre çapında bir rektana alanı var. 24 saat boyunca kesintisiz üretim yapıyor. Bakım zamanı geldiğinde modüller sırayla devreden çıkıp yenileniyor. Şebeke açısından bu santral bir çapa gibidir. Gece talep zirvesinde yükü üstlenir, gündüzse rüzgar ve güneş üretimiyle dengede kalır. Avrupa modellemeleri bu entegrasyonun depolama ihtiyacını kayda değer biçimde azaltabileceğini söylüyor. Elbette karşı argümanlar da var ama tartışma artık sadece teori değil, gerçek mühendislik senaryoları üzerinden yürüyor. Beklentileri doğru yönetelim. 2-3 yıl içinde şehirleri uzaydan besleyen dev santraller görmeyeceğiz. Ancak önemli bir eşik geçildi.
2023'te yörüngeden dünyaya güç sinyali tespit edildi. Bu sadece teknik bir başarı değil, psikolojik bir dönüm noktasıydı. İnsanlık Güneş'e ulaşamadı ama Güneş'i kendine getirmeyi başardı. Peki bu sistemin önünde ne engel var derseniz kuşlar, uçaklar? Hayır, Rektenne alanı tamamen kontrollü bir bölge. Güç yoğunluğu hem insan hem doğa güvenliği sınırlarının çok altında tutuluyor. Hava şartları mı? Mikrodalga doğru frekansta seçildiğinde yağmurdan, sesten hatta yoğun siste bile verim kaybı minimum. Lazer hattıysa çok daha hassas. Atmosferdeki her dalgalanma hedefi etkileyebiliyor. Yani lazer mühendislikte yüksek hassasiyet isterken mikrodalga pratikte çok daha dayanıklı kalıyor. Gelelim en kritik noktaya, jeopolitik risk. Her güçlü teknoloji gibi bu da şeffaf izleme, uluslararası denetim ve ortak protokollerle yönetilmek zorunda. Çünkü kablosuz güç aynı zamanda stratejik güçtür. Şehir içinde olur mu? Hayır. Rektenna tesisleri geniş alan ister. Genellikle kırsal ya da yarı kırsal bölgelerde konumlanır. Ama güzel bir detay var. Düşük güç yoğunluğu sayesinde o dev alanda bile toprağı öldürmez. Yani enerjiyle tarım aynı arazide yaşayabilir. Bazı prototiplerde mısır tarlalarının üzerinde enerji toplanıyor. Bir nevi güneş ve toprak ortaklığı. Eğer bu anlatım kafanızda o karmaşık resmi biraz olsun berraklaştırdıysa, tamam ben bu işi anladım dedirttiyse şimdi sıra sizde. Şunu düşünün, güneş enerjisinin yörüngeden dünyaya inebildiği bir çağdayız. Ama asıl soru hala açık. Gelecek mikrodalgada mı yoksa lazerde mi? Yorumlara sadece birini yazın. Bakalım çoğunluk hangi tarafta? Beğeni ve abonelik bu tür derin ama sade içeriklerin daha fazla insana ulaşmasını gerçekten değiştiriyor. Desteğiniz geleceği konuşan bu topluluğu büyütüyor. Ben Hüseyin Kızıloğlu, burası Hızlı Şarj. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, güvenli ve keyifli sürüşle kalın, teknolojiyle kalın arkadaşlar.